Henry Cavill, Guy Ritchie'nin heyecanlı 2. Dünya Savaşı darbesinde bir şerefsiz serseriler grubuna liderlik ediyor. Sherlock Holmes'un yönetmeni tarihten bir sayfa alarak, gidişatı Nazilerin aleyhine çeviren gösterişli bir kara operasyon görevine kendine özgü tavrını getiriyor. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, beyefendi olmayan Savaş Bakanlığında, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Alman denizaltılarından oluşan filosunu baltalamaya yönelik yasa dışı bir göreve izin veriyor. Plan, hapishaneden serbest bırakılan ve çok gizli bir briefing için çağrılan kendini beğenmiş eski suçlu Gus March Phillips'in liderliğindeki, kurallara pek az saygı duyan hainleri çağırıyor. Görgü kurallarından habersiz olan Gus, kendine uzun bir bardak İskoç viskisi aldı, bir kutu puro çaldı ve kibirli görünüşlü bir memurun oturduğu masaya doğru yürüdü. Gus çakmağını çalarak kendisini, Fleming, A.N. Fleming, olarak tanımlayan gergin adamı aptal yerine koyuyor. 2 ile 2'yi bir araya getirmek için bir istihbarat uzmanına gerek yok. Gus March Phillips daha sonra Fleming'in James Bond karakteri için bir prototip görevi görecek. Numara Time to Die'dan bu yana Daniel Craig'in yerini kimin doldurabileceği hakkında çok fazla konuşma yapıldı ancak projeyi hangi yönetmenlerin üstleneceği konusunda daha az spekülasyon yapıldı. Bakanlık, Guy Ritchie'nin yeniden başlatılması gereken bir seriyi bir üst seviyeye çıkarma konusundaki en iyi girişimini işaret ediyor, ancak burada ilham almak için tarihe bakıyor ve alt başlığı her şeyi anlatan Damian Lewis'in aynı adlı kitabını uyarlıyor. How Churchill's Secret Warriors Avrupa'yı ateşe verdi ve modern kara operasyonları doğurdu. Postmaster operasyonu olarak adlandırılan görev, filmde pek de incelikli olmayan bir şekilde M olarak anılan bir gizli servis memuru tarafından planlandı ve Churchill'i, "Eğer keşfedilirsek parlamento sizi görevden alır," diye uyardı. Churchill yine de ona izin verir ve Gus 3 holigan arkadaşıyla yola çıkar, patlayıcı uzmanı Freddy Alvarez, gemi kaptanı Henry Hayes ve kahvaltıda rakı yiyebilecek gibi görünen, ayı büyüklüğünde bir İsveçli olan acımasız ölüm makinesi Anders'lasın. Gus, Naziler tarafından yüksek güvenlikli bir hapishanede gözaltına alınan ve işkence gören Jeffrey Appleyard adında bir takım arkadaşını daha görevlendirmek konusunda ısrar ediyor. Onu bulduğunda meme uçlarına bir araba aküsü sıkıştırılmış olan özgürleştirici Appleyard, Gus'un adamları için hiçbir sorun teşkil etmiyor ve filme en saf aksiyon sahnesini veriyor, sızması şaşırtıcı derecede kolay olan bir düşman üssüne bomba gibi bir baskın. Çete içeri girip düşmanlarının içini boşaltıyor. Anders'in tercih ettiği silah ok ve yaydır. Alman cesetlerinin saplarını söküp geri dönüştürecek ve aynı okla birden fazla Nazi'yi öldürecek kadar güçlü. Lock, Stock and Two Smoking Barrels'a kadar Ritchie, çatırdayan diyaloglar ve hileli kamera hareketleriyle Türk filmlerine renk katıyor. Tutum konusunda pek çekingen olmayan, bakanlık, üslup açısından agresif yönetmeni daha uysal, biraz daha geleneksel bir tarzda, nispeten muhafazakar hazırlıklı ve oldukça basit dekorlar içeren bir tarzda buluyor. Bir bütün olarak film, standart görev başındaki adam formülünü benimsiyor ve, The Guns of Navarone ve The Dirty Dozen gibi klasiklerle birleşerek yüksek vasıflı biraz da itibarsız olsa da profesyonellerden oluşan bir grup oluşturuyor. İmkansız. Fedakarlık operasyonuna benzeyen bir operasyonla ilgili hiçbir yalan iddiada bulunmuyor. Eğer adamlar öldürülürse İngiliz hükümeti bunu inkar edecek ve eğer başarılı olurlarsa, bu kahramanlar bu şekilde tanınmayı beklememeliler. Ritchie'nin anlatımına göre bu katliam yeterince ödül. Goodreads sitesinde 4 yıllık bir inceleme doğru tahmin etmiş, bir kitaptan daha iyi bir film olacağını düşünüyorum. Özellikle de ekibin Afrika kıyılarındaki bir limanda Alman gemilerini çalmayı başardığı ana bölümler. Bu bir bingo, çünkü olay örgüsünün çoğunu bu cüretkar plan yönlendiriyor. 5 adam, Duhesa d'Aosta adlı bir İtalyan kargo gemisinin Nazilerle yüklendiği, Kamerun kıyısındaki tarafsız bir ada olan Fernando Po'ya yelken açıyor. Tedarik. Gus'un ekibi deniz yoluyla seyahat ederken, iki gizli müttefik Yahudi Matahari tipi Marjorie Stewart ve iyi bağlantıları olan kara borsacı Heron trene biner. Plan, adada buluşmak, düşesi havaya uçurmak ve Nazilerin Atlantik'i kontrol eden ve Amerikalıların savaşa katılmasını engelleyen denizaltılarını yeniden yükleme yeteneğini alt üst etmektir. Ritchie'nin yaklaşımı, soysuzlar çetesi, operasyonun büyük bir kısmının gidişatını belirleyen Quentin Tarantino'ya çok şey borçlu. Cazibeleri tehditlerini gizleyen düzgün konuşan Nazi subayları ve en kötüleri olan sadist ama kurnaz Heinrich Löw'u alt etmesi ve potansiyel olarak baştan çıkarması beklenen bomba etkisi yaratan bir cadaloz var. Film, Churchill dışında neredeyse tüm başrollerinde müthiş bir kadroya dayanıyor. Şişmiş göğsü ve sımsıkı kıvrılmış gidon bıyığıyla Cavill, Argyle'le de canlandırdığı sert gizli ajandan neredeyse tamamen farklı bir cazibe getiriyor. Homoerotik flörtü ve cinayete meyilli yeteneği arasındaki Richardson ise hayranların favorisi olacak gibi görünüyor. Bu adamlar işlerinde o kadar iyiler ki,
Richie beklenen gerilimi bir türlü toplayamıyor. İzleyiciler gerilim yerine, aksilikler ne olursa olsun başarılı olmalarını izlemekten keyif alıyor. Son dakikada düşesi batıramayacağını anlayan ekip, Almanları kargodan mahrum bırakmak için alternatif bir yol bulmaya çalışır. Çözüm, James Bond'un emirlere itaatsizlik ederek erkekler ve uluslararası diploması açısından çok daha tehlikeli bir şeye girişmesinden pek farklı değil. Çünkü bütün fikir Churchill'in makul bir şekilde reddedebileceği bir şey yapmaktı. İzleyicilerin savaşın formalitelerini göz ardı eden haydut ajanlara karşı duyarsızlaştığı göz önüne alındığında, olay örgüsünün bu boyutu en az gelişmiş gibi görünüyor. Ülkede böyle bir görevin hoş karşılanmayacağı tam olarak izlenmiyor. Ancak İngiliz donanması onların yardımına gelemediği ve aslında onların yanında olduğu için bu durum Gus ve arkadaşları için işleri biraz daha heyecanlı hale getiriyor. Planın ters gitmesi durumunda onları tutuklayıp askeri mahkemeye çıkarmak. Bazen karikatürize olsa da, burada sunulan davranış, I.A.N. Fleming'in beyefendi casusunun, üzerine oturan smokin ve titiz kokteyl tercihleriyle PG-13 istismarlarından çok uzak. İşleri karıştırmayı Richie'ye bırakın.